Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımızda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 1964 ile 82 yıllar arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak görev yapan ve 2 kere Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı seçilen Leonid Brejnev'in Sovyetler Birliği'ndeki etkilerini ve tarihsel mirasını sizlere aktaracağım. Brejnev, görev süresi boyunca uluslararası ilişkilerdeki rolü ve savunma politikalarındaki yöntemleriyle Sovyetler Birliği'ni bir süper güç olarak dünya siyasetinde güçlü bir aktör haline getirmiştir. Göreve geldikten sonra Sovyet ekonomisinin büyüme oranları ve bununla paralel olarak ülkedeki yaşam kalitesi artmıştır. Tarım politikalarına özel önem vererek tarımsal alanlara devlet teşvikleri verilmesini sağladı ve Sovyet tarımının yüksek oranda gelişmesine yol açtı. Devlet politikalarında ani değişiklik yanlısı olmaması ve Komünist Parti Politbürosu ile birlikte fikir birliği ile karar alma konusundaki titizliği parti ve ülke içinde sürekli bir siyasi istikrarla sonuçlandı. Ve bu da Brejnev'in olumlu olarak anılmasını sağladı. Brejnev, uluslararası ilişkilerde yumuşak politikası izlemiş ve barışın korunmasına yönelik pek çok anlaşma imzalamıştır. Diğer yandan Sovyet ordusuna yapılan harcamaları artırarak ordunun gelişiminde büyük rol oynamıştır. Bunun sonucu olarak Sovyet ordusu uluslararası siyasette bir güç olarak nüfuzunu artırdı. Bir yandan dünya üzerindeki komünist ayaklanmaları ve hükümetlere destek verirken diğer yandan Brejnev doktrini olarak ifade edilen doktrinle birlikte Doğu blok içerisinde ortaya çıkan kapitalizmi yeniden inşa etmeye gayret eden akımlara karşı askeri yöntemle bastırmada bir güç olarak kendini var etmiştir. Bu doktrine göre sosyalizmin olduğu bir ülkede kapitalizmin yeniden inşasına yönelik saldırgan gelişmelerin sadece o ülkeyi değil tüm sosyalist ülkeleri ilgilendiren bir sorun olduğu ifade edildi. Ve bu tür sorunların halledilmesinin sadece o ülkeye bırakılamayacağı duyuruldu. Bunun sonucu olarak Brejnev döneminde Sovyet ordusu kapitalizme yönelme yoluna giren Doğu bloku ülkelerine gönderilerek bu tehlikeler bertaraf edilmeye çalışıldı. Evet dostlar, videonun başında size böyle bir özet geçtim. Brejnev'in Sovyetlere dair etkisi sanıldığından çok daha büyüktür. Şimdi gelin Brejnev döneminde yer alan olaylara kısaca bir göz atalım ve Brejnev'in tarihsel mirasını hep birlikte inceleyelim. Evet dostlar, bu bölümde Brejnev dönemindeki ekonomik gelişmelerden biraz bahsedelim. Bu dönemde ekonomide gözle görülen en büyük gelişmeler tarım alanında yaşanmış ve tarım üretimi belirgin bir şekilde artmıştır. Brejnev'in tarım politikası kolektif tarımı güçlendirmeye dayalıydı. Verimliliği artıracağı düşüncesiyle çiftliklerin daha büyük şekilde birleştirme politikasını yürüttü ve çiftliklerdeki devlet yatırımlarının artmasını sağladı. 70'li yıllarda devlet yatırımlarının %27'si tarıma aktarıldı ve tarıma aktarılan kaynak ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıkarıldı. Örneğin sadece 1981'de 33 milyar Amerikan doları tarıma yatırılmıştır. 80 yılında tarımsal üretim 66-70 yılları arasındaki ortalama üretim oranlarından %21 daha yüksekti. Bu dönemde tahıl ürünleri üretimi %18 artış gösterdi. Brejnev, ABD ile ticaret anlaşmaları imzalamaya yanaşmadı ancak Arjantin örneğinde olduğu gibi başka Batı ülkeleriyle anlaşmalar yaparak onlarla görüştü. Ticaret gerekliydi çünkü Sovyetler Birliği'nde üretilen yem bitkileri önemli ölçüde eksikti. Brejnev bu sorunları çözmek için devlet yatırımlarını artırdı. Diğer yandan endüstri de gelişti. 8. 5 yıllık plan kapsamında fabrikaların ve madenlerin üretimi 1960'a kıyasla %138 arttı. Ardından 9. 5 yıllık plan döneminde de endüstriyel tüketim ürünlerinin üretim oranları büyüdü. Böylece saat, mobilya, radyo gibi tüketim malları bolca üretildi. Brejnev dönemi boyunca kişi başına tüketim oranı %70 oranında arttı. Sovyetler Birliği ekonomik olarak ABD ve Batı Avrupa'yı kolaylıkla yakalayabilecek bir hızla büyümüştür. Özellikle nükleer teknoloji, radyo iletişimi, tarım ve ağır sanayi alanlarında ileri teknolojiler ülkenin ekonomik gelişiminde kilit rol oynamıştır. Sovyet ekonomisi 70'lere kadar hem ABD ekonomisinden daha hızlı bir şekilde genişledi hem de Batı Avrupa ekonomileriyle istikrarlı bir şekilde aynı oranda büyüdü.
70'lerin başında Sovyetler Birliği dünyanın en büyük ikinci sanayi kapasitesine sahipti ve diğer ülkelere göre daha fazla çelik, petrol, demir, çimento ve traktör üretti. Hatta Sovyet yardımları sayesinde bazı Doğu bloku ülkeleri ekonomik olarak Sovyetlerden daha gelişmiş bir oranda büyüme oranı yakalamıştır. 70 yılların başında ekonomik anlamda Batı ülkelerini yakalama süreci duraksadı. Literatürde durgunluk dönemi olarak anılan bir dönem başladı. Bununla birlikte durgunluğun başlangıcı Batı Avrupa ve ABD'deki finansal krizle aynı zamana denk gelmiştir. 73 yılında başladığı kabul edilen durgunluk döneminin pek çok nedeni vardır. Bu dönem iki süper güç olan Sovyetler ve ABD arasındaki yüksek maliyetli silahlanma yarışı, Sovyetler Birliği'nin ekonomik izolasyon fikrinden vazgeçerek uluslararası ticarete katılma kararı, 1968'de Prag Baharı'nın bastırılması için Sovyet tanklarının gönderilmesi ya da Afganistan'a müdahale gibi askeri politikaların ekonomik yansımaları, iç bürokrasi sorunları, politik yolsuzluklar ve ekonomik yapısal sorunlar gibi pek çok durum bu dönem içerisinde meydana geldi. Sovyet ordusu üzerindeki yüksek harcama seviyesiyle birlikte hafif sanayi ve tüketim malları için ayrılan bütçenin azaltılmasının sonucunda rakamsal olarak Sovyet ekonomik büyümesi Batı'nın gerisinde kaldı. Tarımsal üretim teoride kent nüfusunun besin ihtiyacını önceki dönemlere göre daha az karşıladı. Ancak hükümetin olgunlaşan sosyalizm olarak nitelendirdiği yüksek yaşam kalitesi korunmaya devam etti ve sosyal hizmetler gözle görülür biçimde arttı. Örneğin işçilerin tatil hakları yüksek standartlara çekildi. Sovyet yurttaşları için çok sayıda dinlenme tesisi inşa edildi ve düzenli tatil hakları verildi. Sosyal yaşamda buna benzer pek çok kalite açıkça görülmekteydi. Buna karşın daha sonraki süreçte aynı göreve gelen Mihail Gorbaçov, Brejnev'in ekonomi politikalarını eleştirerek 73 sonrası dönemi sosyalizmin en düşük aşaması olarak nitelendirmiştir. Brejnev'in Sovyetler Birliği lideri olduğu 18 yıl boyunca kişi başına düşen milli gelir yarı yarıya artmış, bu büyümenin 3'ü 60'lı yıllarda ve 70 yılların başında meydana gelmiştir. Durgunluk döneminde 70'lerdeki Sovyet gayri safi milli hasılasının büyüme oranları 50'li ve 60'lı yıllardaki seviyenin gerisinde kalmaya başladı ve Batı Avrupa ve ABD'nin gerisine düştü. Yani bu hızlıca olan büyüme 73'ten sonra kendini durgunluğa bıraktı. İşte bu yüzden Gorbaçov bu döneme durgunluk dönemi adını vermiştir. Evet dostlar, bu bölümde de Brejnev dönemindeki politik gelişmelerden bahsedelim. Brejnev genel anlamda yumuşama politikası izlemiştir. Yani önceden olan gerginliklerle dolu uluslararası politika biraz olsun yumuşama evresine girmiştir. Bu kapsamda silahların kontrolü, krizleri önleme, Doğu ve Batı'nın ticareti, Avrupa güvenliği ve insan hakları konularında imza anlaşmaları sağlamıştır. Brejnev diğer yandan Sovyetlerin ve ABD'nin askeri gücünü eşitlemeyi son derece önemli görmüştür. 1965 ile 70 yılları arasında Brejnev yönetiminin savunma alanına yaptığı harcamalar %40 oranında artmıştır ve sonrasında periyodik olarak yıllık artışlar devam etmiştir. Brejnev'in öldüğü 1982 yılında gayri safi milli hasılanın %15'i Sovyet ordusuna harcanıyordu. Brejnev'in ordu açısından temel düşüncesi özetle şu şekildeydi. Orduyu koşullara göre değişen askeri tehditlere ve askeri operasyonlara uyumlu hale getirecek şekilde güçlendirmek. Küresel politikanın çatışmalar ekseninde devam eden gidişatında söz sahibi olmak amacıyla çeşitli askeri araçlara sahip olmak ve dünyanın herhangi bir köşesinde herhangi bir yoğunluktaki bölgesel çatışmalara katılmaya hazır olmak. Brejnev'in temel ekseni bu 3 maddede toplanan kurallar etrafındaydı. 1970'lerde Sovyetler ABD ile ilişkilerde siyasi ve stratejik gücünün zirvesine ulaştı. Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerinin birinci anlaşması yani SALT I, iki süper güç arasındaki nükleer silahların eşit etkinliğini sağlamlaştırdı. Helsinki Nihai Senedi Doğu Avrupa'daki Sovyet egemenliğini meşrulaştırdı ve ABD'nin Vietnam'daki yenilgisi ABD'nin prestijini zayıflattı. Brejnev ve ABD Başkanı Nixon her iki ülkeyi de gelecek füzelere müdahale edecek sistemler tasarlamayı yasaklayan ve ABD ile Sovyetlerin birbirini vurmaktan alıkoyan antibalistik füze anlaşmasını imzaladı. Brejnev döneminde Sovyetler Orta Doğu ve Afrika'daki diplomatik ve politik etkisini genişletti.
İşte Brejnev dönemindeki en önemli uluslararası politikalar bunlardı. ABD, Brejnev döneminde iki ülke arasında yapılan askeri anlaşmaların ve gelişmiş ticaretin 3. Dünya ülkelerindeki komünizmin büyümesinin durduracağını düşünüyordu. Ancak bunların tam tersi oldu. Sovyetler, Vietnam Savaşı sırasında ABD'ye karşı savaşan komünist güçlere aktif biçimde destek verdi ve ABD Vietnam Savaşı'ndan yenilgiyle ayrıldı. Üstelik Vietnam'la birlikte Kamboçya ve Laos'ta komünist hükümetler kuruldu. Ardından ABD'nin dış politikası Sovyetler Birliği'ne ve komünist dünyaya daha saldırgan bir hale geldi. Antikomünist hükümet ve örgütlerin finanse edilmesi faaliyetlerine başlandı. Bununla birlikte 1969'daki Çin-Sovyet sınır çatışmasının ardından Sovyetlere dair görüş ayrılığı ve karşıt duruşun nedeniyle ABD komünist Çin ile ilişkiler gelişmeye başladı. Bunların tamamı Brejnev dönemine tekabül eden tarihsel olaylardı. Batı dünyasında denge siyaseti izleyen Brejnev yönetimi, komünist dünyanın iç politik sorunlarında sertlik yanlısı bir tutum izlemiştir. 1968'de Çekoslovakya yönetiminin liberal reformlar yapması ve kapitalizmi restore etme yoluna girişmesinin sonrası Sovyetler Birliği öncülüğündeki Varşova Paktı ülkeye askeri müdahalede bulundu ve yönetim değiştirildi. Müdahalenin ardından Brejnev, kapitalizmi geri getirmeye çalışan herhangi bir müttefik komünist devlete Sovyetler Birliği'nin müdahale etme hakkı olduğunu belirten Brejnev doktrinini ilan etti. Buna göre sosyalizmin hakim olduğu bir ülkede kapitalizmin yeniden egemen olmasına yönelik yaşanan saldırgan gelişmeler sadece bu ülkeyi değil tüm sosyalist ülkeleri ilgilendiren birer sorundur. Dolayısıyla yaşamsal önem taşıyan bu tür sorunların halledilmesi sadece o ülkeye bırakılamaz ve silahlı müdahale dahil olmak üzere her türlü şekilde bertaraf edilmeye çalışılır. Brejnev, Polonya Birleşik İşçi Partisi'nin 5. kongresinde şu açıklamayı yapmıştır. Sovyetler Birliği'nin tüm sosyalist ülkelerin egemenliğini ve bağımsızlıklarını güçlendirmek için yaptıkları herkesin malumudur. Komünist Parti, her sosyalist ülkenin kendi özgün ulusal koşullarına göre farklı yollardan sosyalizm yolunda gelişmesine saygı duymaktadır. Ancak yoldaşlar, hepinizin bildiği gibi sosyalist inşaat sürecinin genel hatları bellidir. Bu hattın dışına çıkılması sosyalizmden geri adım atılmasına yol açar. Sosyalizme düşman iç ve dış kuvvetlerin kapitalist sistemi geri getirmek için uğraştığı düşünüldüğünde bir ülkedeki sosyalizme yönelik tehdidin tüm sosyalist topluluğu tehdit eden bir sorun haline geldiği görülecektir. Sorun artık sadece o ülke halkını değil tüm sosyalist ülkeleri ilgilendiren ortak bir sorundur. 13 Kasım 1968. Bu doktrin uluslararası komünist harekette pek çok eleştiri aldı. Sadece Doğu bloku ülkeleri değil, aynı zamanda Asya'daki komünist devletlerle de gerginlik arttı ve Sovyetlerin kendi bağımsızlıklarına bir tehlike olabileceği tezleri ortaya atıldı. 69'da diğer komünist ülkelerle olan ilişkiler Brejnev'in Moskova'daki uluslararası bir konferansa katılmak için iktidardaki 14 komünist partisinden 5'ini bile toplayamadığı bir düzeye kadar kötü gitti. Bununla birlikte bu doktrin her zaman uygulanmadı. Nitekim 1980'de Polonya'da antikomünist Solidarność hareketinin ortaya çıkmasının ardından bu girişime ne yapılacağına dair anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Sovyetler ve Doğu bloku neler yapılacağına hemen karar vermedi. Doğu Almanya Devlet Konseyi Başkanı Erich Honecker, Brejnev'e yazdığı resmi mektupta söz konusu doktrine uygun olarak Polonya'daki artan sorunları kontrol altına almak için ortak askeri tedbir önerdi. Ardından 80 ve 81'de Doğu bloku milletvekilleri durumu görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Brejnev 10 Aralık 1981'de Polonya delegelerine Sovyetlerin istenirse müdahale edebileceğini ancak Polonya'nın iç meselelerini kendilerinin çözmesinin daha iyi olacağını ifade etti. Bu durum Sovyetlerin Brejnev doktrinini her durumda uygulamayacağını göstermiştir. Hatta Komünist Parti 2. Sekreteri Mihail Suslov Polonya'ya askeri yardım sağlayamayacaklarını bildirmiştir. Nitekim Polonya siyasal iç meselesini Sovyet askeri müdahalesi olmadan 12 Aralık 1981'de ilan ettiği sıkı yönetim yöntemiyle çözdü. Benzer olarak 1980 yılında Yuri Andropov, Merkez Komite Politbüro üyesiyken Moskova'da Küba devriminin liderlerinden Raul Castro'ya Sovyetlerin Küba için askeri anlamda savaşmayacağını bildirmişti. Diğer yandan başka bir komünist partinin iktidarda olduğu Çin ile Sovyetler Birliği ilişkileri Stalin sonrası Khrushchev döneminde bozulmuş ve Çin, Sovyetlerin devrimcilikten uzaklaşıp revizyonist yola girmekle suçlamıştı.
1960'lı yıllarda Brejnev'in yönetimde olduğu dönemde Çin'de Sovyetlerin Stalin mirasını reddetme ve kapitalist ülkelerle barış içinde yaşama politikalarına yanıt olarak devrimci ruhun canlandırma amacıyla kültür devrimi başladı. Brejnev, Mao'nun sosyalist devrimi bitirmek için neden böyle kendi kendini yıkıcı bir yöntem başlattığını anlamadığını ifade etti. Brejnev döneminde Sovyet-Çin görüş ayrılıkları, gerginlikler ve buna paralel olarak sınır anlaşmazlıkları devam etmekteydi. 69 yılında Çin ordusu kuvvetleri Sovyet sınırını geçerek sınır çatışmaları başlattı ve iki ülke arasında gerilim yükseldi. Brejnev ilişkilerin normalleşmesi için çağrıda bulunmasına rağmen ilişkiler Gorbaçov dönemine kadar tam olarak normalleşmedi. Brejnev birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Kalp hastalığı, lösemi, çene kanseri, amfizem, dolaşım bozukluğu ve obezite mevcuttu ve sigara kullanımına bağlı olarak hastalıklar şiddetlendi. Hatta bazı toplantılara zaman zaman sağlık sorunlarından kaynaklı katılamadığı da oldu. Öldüğü yıl olan 82 yılında nadiren halk karşısına çıktı. Doktorlar tarafından sağlığının kötü olduğunun bildirilmesine rağmen o iyi olduğunda ısrarcı oldu. Mayıs 82'de şiddetli krizler geçirdi ancak ölümüne neden olacak kalp krizine kadar yoğun bir tedavi süreci istemedi. Brejnev 10 Kasım 1982 günü kalp krizi geçirdi ve 75 yaşında hayatını kaybetti. Brejnev'in ölümü Sovyet halkının büyük çoğunluğunu derinden etkiledi. Ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Cenaze töreninde dünyanın dört bir yanından ülkelerden devlet başkanları ve temsilciler geldi. Time dergisi Sovyet halkının büyük çoğunluğunun Brejnev'in ölümünden sonra yas tuttuğunu yazdı. Brejnev genel olarak uluslararası gerginliklerin çözülmesi için mücadele eden de insanoğlunu tehdit eden nükleer savaştan koruyan bir lider olarak anılmaktaydı ve onun barışçıl politikaları devamlı olarak övüldü. Brejnev'in görev döneminde siyasi yolsuzluklarda artış görülmekteydi ve bu durum gitgide Sovyet ekonomisinde büyük bir sorun haline gelmişti. Brejnev'in ölümünden sonra Komünist Parti Genel Sekreteri seçilen Yuri Andropov, ülke çapında geniş kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası başlattı. Brejnev döneminde yetkililerin ideolojik kayıtsızlık ve kişisel hoşgörü konularını eleştirdi. Ardından Gorbaçov döneminde başlatılan Perestroika ile birlikte Brejnev dönemine ait ağır ekonomik ve siyasi eleştiriler yöneltilmeye başlandı. Gorbaçov tarafından 70'li yıllar durgunluk dönemi olarak adlandırıldı. Ancak Gorbaçov daha sonra yaptığı bir açıklamada söz konusu dönemin söylendiği kadar kötü olmadığını ifade etti. Ölümünün ardından ailesi sert politik eleştirilere maruz kaldı. Brejnev'in ailesinden Yuri Brejnev, Galina Brejneva ve Yuri Churbanov yoğun soruşturmalara tabi tutuldu ve Galina hariç aile üyeleri Gorbaçov döneminde siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Churbanov büyük çapta zimmet geçirme ve yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralık 88'e kadar olan bütün devlet onurları geri alındı ve bir çalışma kampına gönderildi. Galina, Brejnev'in ailesinin geri kalanıyla birlikte devlet haklarını kaybetti. Aralık 88'de 82 yılından beri adı Brejnev olan kentin eski ismi olan Naberezhniye Chelny'ye döndürüldü ve Sovyet hükümetinin çıkardığı kararname doğrultusunda Brejnev'in adını taşıyan tüm kasabaları, caddeleri, fabrikaları ve kurumları yeniden adlandırma girişimini başlattı. Torunu Andrei Brejnev, Brejnev isminin aile için bir lanet haline geldiğini, aile üyelerinin çalıştığı işlerden kovulduğunu ve arkadaşlarının onların terk ettiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolünün abartıldığına karar verildi ve 21 Eylül 89'da İkinci Dünya Savaşı'nın onuruna verilmiş en yüksek askeri nişan olan Zafer Nişanı iptal edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da yapılan çok sayıda ankette Brejnev dönemi olumlu olarak hatırlanmıştır. Buna karşın Gorbaçov ve Yeltsin dönemlerinde istikrarın kaybedildiği görüşü sıkça dilendirilmiştir. Yapılan bir araştırmada Rusya halkının çoğunluğu 20. yüzyılın Rusya tarihinin hangi döneminde yaşamak istersiniz sorusuna Brejnev dönemi yanıtını verirken başka bir ankette ise Brejnev döneminin 20. yüzyıldaki sıradan insanların en iyi yaşadığı dönem olduğu ve Rusya'nın en istikrarlı ve müreffeh dönem olduğu sonuçları ortaya çıktı.
Evet dostlar, bu videoda sizlere az bilinen, hakkında az yazı yazılan ama görevde olduğu sürede pek çok gelişmenin yaşandığı Leonid Brejnev'in Sovyetlere olan etkilerini ve tarihsel mirasını aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Brejnev ile ilgili kaynak ve bu tür içerikler az sayıda. Umarım bu konuya katkı sunar. Sovyetler Birliği hakkında bu tür az bilinen konulara dair pek çok içerik yapıyorum. Pek çok video yayınlıyorum. Benzer videolar için de Sovyet Yolculuğu kanalımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.